Merhaba, ben Aylin. Kanalıma hoş geldiniz yeniden. Bugün kendimin de tecrübe ettiğim ve sağlığımda inanılmaz derecede bir dönüşüm yaşadığım kahvaltının önemiyle ilgili bir video yaparak başlamak istiyorum. Kahvaltı, çoğu kitaplarda okuduğumuz ya da rastladığımız gibi bir kral gibi yapılmalı. Öğlen ve akşam yemekleri de bir o kadar düşmeli. Peki bunun arkasındaki sır ne? Yani neden böyle olmalı? Neden böyle olmalı ki biz daha iyi hissedelim ve yaşayalım? Aslında kendi hikayemden başlayarak bir örnekle bunu anlatmak isterim. Ben yıllar boyunca kahvaltıyı yapmadan sadece bir kahve içerek geçiştirdim. Hatta yanında poğaça ve simit yemeğini alışkanlık haline getirerek, bu alışkanlığı devam ettirerek senelerce kendime ve vücuduma çok büyük zarar vermişim. Tabii o yıllarda bunu anlamadığım için bunun etkisi 10-15 yıl sonra ortaya çıktı. Peki ben vücuduma ne gibi zararlar verdim? Ve kahvaltı yapmak insan sağlığını nasıl pozitif yönde etkiler? Kahvaltıda yaklaşık olarak 30 gram protein almamız gerektiğini hiç duymuş muydunuz? Kahvaltıya başlamadan önce su içmemiz gerektiğini duymuş muydunuz? Peki kahvaltıda yaptığımız bu sağlıklı alışkanlıkları doğru yağlarla birleştirdiğimiz zaman sağlığımızın çok pozitif bir şekilde değişeceğini biliyor musunuz? Evet, kahvaltı gerçekten en önemli öğünümüz. Kahvaltıda yaklaşık olarak 30 gram protein yemek demek. Bir kase yoğurt ve yanında meyveler ya da yumurtalı, peynirli, zeytinli ve bolca salatalıklı ve yeşil bir tabak hazırlayıp yanında çok az ekmekle bu kahvaltıyı bu şekilde gerçekleştirmek. Hatta zaman zaman kahvaltıda bir mercimek çorbası içmek, yanında bir kase yoğurt yemek bile bir kahvaltı çeşidi. Peki beslenmemizdeki bu değişik kombinasyonları nasıl öğrenebiliriz? Ve doğru kahvaltıyı yapabilmek için kendimize nasıl zaman ayırmalıyız? Aslında en önemli konu da bu. Çünkü çoğu insan evden çıkarken kahvaltı yapmayı bir yük olarak gördüğü için aman hemen çıkmalıyım. Yani bir makyaj yapmaya ya da giyinmeye daha fazla zaman veriyoruz. Ama aslında kendimizin sağlığını direkt etkileyecek olan yemek yemeyi ihmal ediyoruz. Sonuçta biz iyi olduğumuz zaman her şey iyi ve her şey bizim için var. Dolayısıyla bakış açımızı da birazcık sanırım değiştirmeye ihtiyacımız var. Yani önce kendi fizyolojik sağlığımız, sonra psikolojik sağlığımız, daha sonra diğer her şey hayattaki bizi bekliyor olacak. Peki kahvaltıyı bu şekilde değiştirdiğiniz zaman etkisini nasıl görebilirsiniz? İnanın çok geç olmayacak. Yalnızca bir hafta içinde enerjinizin çok ciddi oranda arttığına şahit olacaksınız. Enerjiniz o kadar artacak ki kendinizi her işi yapabilecek gibi hissedebileceksiniz bir gün içinde. Sadece kahvaltınızı değiştirerek. Ve bunu bir alışkanlık haline dönüştürdüğünüzde ise vücudunuzda hiçbir yerin ağrımadığını, kendinizi daima iyi hissettiğinizi hissedeceksiniz. Ben kahvaltılarımda çoğu zaman protein shake'leri de kullanıyorum. Çünkü onlar aynı zamanda kalorisi denetlenmiş ürünler olduğu için bana gün boyunca daha fazla esneklik, yediğim şeylerde ve ara öğünlerimde daha fazla esneklik sağlamamı garanti ediyor. O yüzden kahvaltılarımı çok çeşitlendirerek tüketiyorum. Tek tip kahvaltı kesinlikle yapmıyorum. Bazen dediğim gibi bir mercimek çorbası ve yoğurt benim için harika bir kahvaltı. Yoğurdumu zaman zaman değişik sütlerle yapıyorum. Sadece inek sütüyle değil. İşte bir sütü alıyorum. İnek sütü koyduğum oluyor içine. Mesela 2 litre inek sütü, 1 litre diğer sütün ismi neydi ya? Unuttum. Maya diyesim geliyor. Mandıra diyesim geliyor. Neyse şu an aklıma gelmedi. Ondan da katıyorum ve o şekilde böyle sert olmasını sağlıyor yoğurdumun. Ve yoğurdumdan birazcık maya ayırıp bitmeye yakın. Sonra tekrar süt sipariş verip tekrar hemen yoğurdumu, sütümü kaynatıp
işte usulüyle yoğurdumu yaparak tekrar ve tekrar yoğurt döngümü hiç kırmadan, mayamı hiç bozmadan yoğurdumu tüketiyorum. Artık marketten yoğurt almıyorum. Yiyemiyorum çünkü. Lezzetini beğenmiyorum. Ve içindeki katkı maddelerini düşündükçe kendime zarar verdiğimin farkındayım. Bu arada videomu çekerken hemen karşımda, burası benim çalışma alanım, ofisim. Hemen karşı tarafta bir inşaat yapıldığı için sesler duyuyor olabilirsiniz. Ben çok profesyonel bir kamera ile çekim yapmıyorum. Ben kendi cep telefonumdan çekim yaptığım için sesimde de bir mikrofon yok. Herhangi bir ışık çalışmam da yok açıkçası. Birazcık amatör bir biçimde YouTube'da video çekmeye başladım. Ama zaman içinde bunu geliştireceğim. Seslerden dolayı kusura bakmayın. Sesler olabilir. Onları olabildiğince kesmeye, editlemeye, montaj yapmaya çalışacağım. Ama hala da kalırsa lütfen kusuruma bakmayın. Umarım daha ileriki zamanlarda bu inşaat hemen biter ve bu sesler de ortadan kalkar. Peki gelelim bu kahvaltıyı yapmazsak kendimize ne gibi zararlar verebiliriz? Asıl en önemli yer. Çünkü bu zararları hemen görmüyoruz. Hepimiz genciz, hoşuz, harikayız, süper bir enerjiyle zaten genç yaşlarımıza donatılmışız. Dolayısıyla sağlık konusunda ihmal ettiğimiz beslenme rutinimiz bizi daha sonraki yıllarda gelip merhaba diyor. İşte o yüzden 20'li yaşlarda, 30'larda hastalanmamak için, 40'larda daha iyi hissetmek için çok iyi beslenmemiz gerekiyor. Hepimiz 20'li yaşlarda büyük çoğunluğumuz ne yapıyoruz? Ya üniversiteye gidiyoruz ya da direkt iş hayatına başlıyoruz. Peki bu süreçlerde zaman zaman ailemizden ayrı kalabiliyoruz ya da hani bambaşka ülkelerde olabiliyoruz. Dolayısıyla bazı bilgilere sahip olmamız, araştırmamız gerekiyor ki tek başımıza kaldığımızda da kendimizi sağlıklı besleyebilelim. Çünkü aile her zaman bizi işte 17, 16, 17 yaşına kadar birebir aileyle oluyoruz. Ondan sonra illaki okullar, eğitim, iş hayatı derken aileden ayrılmalar başlıyor. Ama aileden ayrılırken bazı bilgileri hem aileden almak gerekiyor ama bilmiyorsak da eğer birçoğunu, onları o zaman bayağı zaman harcayıp öğrenmemiz gerekiyor. Zaten şu anda çok şanslıyız çünkü dijital bir zamandayız. Artık Google'a ne sorarsak her şeyi bize anlatıyor ve biz doğru kaynağı seçmeyi artık öğrendik. Yani dezenformasyon içeren bilgilerin sırıttığını, onların troll hesaplar olduğunu ve bilgiye ulaşmanın asıl doğru kaynağının ne olduğunu da yavaş yavaş öğreniyoruz. Hatta bir web sitesinin kalitesini bile anlıyoruz, öyle değil mi? Bazı web siteleri var, sağında sonunda her yerinde reklam var. Dolayısıyla hani sağında sonunda her yerinde reklam olan bir web sitenin verdiği bilgiye ne kadar güvenilebilir gibi. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak da artık kolay. Ve bu kahvaltıyı nasıl yapacağımızı bilmesek bile bunu öğrenmek artık her zamankinden daha da kolay. Mesela bu videoyu izlemek bile kahvaltının önemini algılamak konusunda herkeste bir bakış açısı değişimi sağlayabilir. Umarım öyle olur. Ben bunun için bu videoyu hazırlıyorum. Kahvaltıyı yapmadığımız zaman dediğim gibi eğer siz de benim gibi poğaça, simit, börek, çay gibi bir kahvaltı yapıyorsanız ya da sadece kahve ya da çay içiyorsanız hücrelerinize gereken vitamin ve mineralleri, proteinleri aktaramıyorsunuz. Ve bir de üzerine su da içmiyorsanız eğer vücudunuz tamamen kuruyor ve aldığı o limitli gıdaları vücut içinde organlara götüremediği için, ulaştıramadığı için zamanla vücutta ağrılar oluşmaya başlıyor. En bariz ve her insanda görülen ağrı baş ağrısıdır. Baş ağrısının en önemli sebebi su içmemek ve dengeli, sağlıklı beslenmemektir. Onun için baş ağrısı ve ağrılar kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Daha kötü senaryolar da var tabii. Eğer beslenmenize dikkat etmezseniz bunun psikolojik etkileri de olabiliyor. Sürekli depresif hissetmek, mutsuz hissetmek, daha sonrasında anksiyete, panik atak gibi hastalıklar da maalesef beslenmeyle çok alakalı. Peki başka neler olabilir? Kötü senaryoları konuşmaktan hoşlanmıyorum ama bunları hepimizin bilmesi gerekiyor. Maalesef kanser gibi çok ciddi hastalıklara kadar. Hatta ileriki yaşlarınızda, daha ileriki yaşlarınızda beyninizdeki tahribatlar, yani
Parkinson, yani unutkanlık, bunama, bu gibi hastalıkları çok erken yaşlarda yaşama olasılığımız çok yüksek. Ben bir doktor değilim açıkçası. Tıp eğitimim yok, hemşirelik eğitimim de yok. Fakat yalnızca tek başıma kendi sağlığımla ilgili gelişmeye ihtiyacım olduğu için bunu keşfederek, çok fazla okuyarak, wellness sektörü, yani iyilik sağlık sektörünün içinde yer alarak, uluslararası bazı firmalarla çalışarak bu bilgileri çok kısa sürede elde etmeyi başardım. Ben kendim zaman zaman mobil cihazımdan işte Kindle yüklüyorum, Amazon'un, ve Amazon'dan satın aldığım İngilizce kitaplar. Bunlar genellikle Nobel ödüllü doktorların kitapları oluyor. Ve bu kitaplardan yurt dışı, yurt içi kaynakları bile takip ediyorum. Dolayısıyla hani doktor mu bu bilgileri veriyor diye düşünürseniz eğer, şunu düşünmenizi istiyorum. Ben kendi deneyimimden, kendi sağlığımı pozitif yönde geliştirmeyi başardığım için ve bunu ilaçsız, doktorsuz yapmayı başardığım için, sadece beslenmemi çok fazla önem vererek ve benim için adımların her zaman temiz, net, her gün tüm öğünlerimi yiyebileceğim ve alabileceğim şekilde düzenleyerek bunu hallettiğim için rahatlıkla bu videoyu yapıyorum. Hatta bu videodan sonra öğlen yemeği ve akşam yemeğini hazırlamak, ön mutfak hazırlıkları gibi bir video daha çekeceğim. Çünkü biliyorum ki modern hayat yüzünden çoğu insan aslında güzel şeyler yemek istiyor evinde. Fakat ön hazırlığı olmadığı için nasıl yapacağını, nasıl pratik bir biçimde o yemekleri hazırlayacağını bilemiyor. Zaman ayırmak istiyor ama bilemediği için yapamıyor. İşte bu konularla ilgili süper pratik bilgiler vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.